Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Evet, güzel bir soru hazırladım ama bu sorudan öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarıyla başlayalım. Şöyle yan tarafta gösterdiğim gibi geçen hafta sorduğum soruda adamın bir tanesi ormanda gezintiye çıkmıştı. Bir mağara bulmuştu. Mağaraya girmişti. Mağaranın içerisinde bir oda bulmuştu. Odaya girdiğinde arkasından kapı kapanmıştı. Odadan çıkmak için 3 tane kapı vardı. Bu kapılardan bir tanesinin içerisinde bir koridor vardı. O koridorda büyük ateş yanıyordu. Ateşler vardı. İkincisinin arkasında bir koridor vardı. Koridorda 2 seneden beri aç bekleyen, birisi gelse de yiyeyim diye bekleyen kocaman bir ayı vardı. Üçüncü kapının arkasında da asit yağmurları yağıyordu koridorda. 3 kapıda normalde dışarı çıkabiliyordu. Adam hangi kapıyı seçerek dışarıya çıkabilir diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Adam ayının olduğu kapıyı seçmeli. Neden ayının olduğu kapıyı seçmeli? Çünkü ateşi seçerse yanar, asit yağmurunu seçerse asit yağmurları da yakar. Ama ayıyı seçerse ayı bir şey yapamaz. Neden bir şey yapamaz? Çünkü 2 seneden beri aç ayı ölmüştür artık. Evet, öldüğü için oradan geçer ve adam kurtulur. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Evet, şöyle yan tarafta gösteriyorum. Bu sorunun cevabını vereyim. Önce sorumuzu bir hatırlayalım. Sorumuz şöyleydi. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen kişi Ahmet'in nesi olur diye sormuştuk. Evet, sorumuzu tekrarlıyorum. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen kişi Ahmet'in nesi olur diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Ahmet'in oğlu yani ben, yani o söyleyen kişi Ahmet'in oğlu benim oğlumun zaten kendi oğlunun babası olduğu için kim oluyor? Ahmet'in oğlu oluyor söyleyen kişi. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babası olmuş oluyor. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Bir ev inşaatında çalışan işçiler var. Bunlardan bir tanesinin görevi çatıdaki işi yapmak. Çatıdaki işi yapmak da kolay değil. 25 metre uzunluğunda bir merdivenle tırmanacaksın, çatıda iş yapacaksın. İşte böyle bir işçi merdivenden yukarı doğru tırmanırken bir anda ayağı kayar ve yere düşer. Ama adama hiçbir şey olmaz. Burnu bile kanamaz. 25 metre uzunluğu bir merdivenden düşer bir insan, burnu bile kanamaz. Bu nasıl oluyor acaba? Evet, bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizlerin sayesinde bu seviyeye geldim. Bu sorularla çocuklarınızı motive edebilir, onlarla güzel vakitler geçirebilirsiniz. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.